Aldatma tabii bu evlilikteki cinsel aldatma kastediliyor. Aldatma denildiği zaman iki türlü aldatma var. Bir duygusal aldatma var, bir cinsel aldatma var. Yani duygusal aldatma kişi birisini sevdiği halde diyelim çift kadın erkek ilişkilerinde başka birisini ne daha çok sevgi duyması. Bu cinsel aldatmanın birinci basamağıdır. Duygusal aldatmadan, cinsel aldatmadan önce genellikle duygusal aldatma olur. Duygusal aldatmanın da iki türü vardır. Biri hoşlanma duygusuyla ilgili aldatma ki bu dürtüseldir. Daha çok hazza yöneliktir, nefsanidir, geçicidir. Bir de romantik aldatma vardır ki yani bir sevgi hissetme, romantik duygularla daha çok onunla bir arada olmanın verdiği rahatlanmasını, huzurlamasını hissetme var. Daha sonra ikinci aşamada cinsel aldatma genellikle ortaya çıkar. Bu böyle durumlarda cinsel aldatma kadın erkek ilişkilerinde modernizmin kabusudur şu anda. Yani modern yaşamın şu anda en çok rastladığı, evliliğin sürmesine en çok engel olan kadın erkek ilişkilerinde en önemli bağ olan sadakat bağına zarar veren bir durumdur aldatma. Aldatma duygusu kadınlarda bir potansiyel varken erkeklerde 5 şiddetinde daha risk vardır. Bu biyolojik farklılıklar nedeniyle. Yani bir kadın erkek beyninin çalışması değerlendirildiği zaman kadın beyni günde cinsel aldatma yönünden bir defa cinsellik aklına gelir. Erkek aklına günde 5 defa daha fazla cinsellik aklına gelir. Bu nedenle erkek beyni cinsel algılama yönünden daha eşiği düşüktür, daha duyarlıdır. Kadının cinsel aldatma yönünden eşiği daha yüksektir. Fakat duygusal aldatma yönünden de kadın romans duygusuyla ilgili aldatma yönünden kadın erkeğe göre daha risklidir. Bu nedenle kadın erkek ilişkileri sağlıklı gitmiyorsa bu durumlarda aldatma konusunda risk grubuna girer bunlar.